Mama Turkey. Your mom is Turkish. Ah yeah, from Urfa, Urfa. Urfa. Oo, olay oluyor abi orada. You know, in Ramadan it's not safe because he be more situation bad. Gençler ve daima genç kalan insanlar, eğer bir önceki bölümü izlediyseniz nasıl bir yerde kaldığımı ve bu manzarada nasıl uyuduğumu biliyorsunuzdur. Şimdi yavaş yavaş artık çıkıp Kudüs sokaklarını gezmeye vakti. Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal yerleri barındırıyor. İlk durağımız Ağlama Duvarı. Arkadaşlar şimdi ilk geldiğimiz yer Western Wall, yani Ağlama Duvarı'nın oraya geliyoruz. Bugün Perşembe, Cuma günü artık Sabat başlıyor onlar için. Sabat tam telaffuz edebilmiş olabilirim ama şöyle, bu süreç içinde Cuma ve Cumartesi dahil olmak üzere Yahudiler ne telefona dokunuyor, ne elektriğe dokunuyor, ne ateşe dokunuyor, ne arabaya dokunuyor, ne paraya dokunuyor. Buraya gelip ibadet ediyorlar. Ağlama Duvarı, Batu Duvarı veya Burak. Ziyaretçilerin başını örtmesi gerektiği için girişte kipa veyahut da yanınızda getirdiğiniz şapkaları takmanız gerekiyor. Abi bunu alacağız artık içeriden. Bunu şöyle takmamız lazım, yoksa çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Nasıl takıyoruz bunu ya? Düşmesin bu. Bir de şey duydum ben burada da. Bununla da. İşte saçı açık geçersen tutukluyorlar falan ama çok gerçekçi gelmedi bana. Evet arkadaşlar, hazırsanız sizi Ağlama Duvarı'yla baş başa bırakıyorum. Ağlama Duvarı, Kudüs'ün eski şehrinde bulunan kireç taşından yapılmış bir duvardır. Bir takım kişiler tarafından da Batu Duvarı olarak adlandırılmaktadır. İslam dünyasında da önemli bir duvar olan Ağlama Duvarı, Burak Duvarı olarak bilinir. Ağlama Duvarı, Yahudilerin günümüzde ibadet ettikleri ve ayin yaptıkları bir duvardır. Bu duvar, tarihte ilk kez Büyük Hidores tarafından yapılmış olan bir duvardır. Ben de seyahatimde 13 yaşına gelen Yahudilerin kendi kutlamalarını ve bu dini ayine tanık oldum. It's 30 now. 13. 13. Yeah. It's like a birthday. Now it's a big man, big man. Now he's going to All the ceremonies like 13 years birthday. Yeah. Yes. All of this. Is that happens on all the Thursdays or No, it's, it's Monday and Thursday. Monday and Thursday? They celebrate the 13th year. Yeah. Oh, okay. Thank you very much. Süleyman peygamber büyük bir ibadethane inşa etmek istiyor ve Süleyman mabedini yaptırıyor. Fakat Romalılar zamanında bu mabet yıkılıyor ve tüm o yapıdan arda kalan tek yerde Ağlama Duvarı. O nedenle buradaki Yahudiler gelip bu duvarda ağlayarak ibadetlerini gösteriyorlar. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Bakalım içerisi nasılmış. Yahudiler, Kudüs'ün ve mabedin yakılıp yıkılışını, esir olarak Romalılar tarafından başka ülkelere sürüşlerini anmak ve mabede yeniden kavuşup Yahudi hakimiyetini kurmak hayali içinde dua ve gözyaşları ile yaslarını sürmüşlerdir. Güneşin batımından cumartesi güneşin batımına kadar Yahudiler Şabat ayininde olur. Şabat içinde telefon, elektrikli aletler, araba veyahut da yemek yapmak yasaktır. Bir gün önceden yapılmış yemeklerini aileleriyle birlikte yiyip Şabat'ı kutlarlar.
Dostlar çok ilginç bir deneyim benim için de. Ağlama duvarında ibadetlerini yaparken görüp size de gösterebilmek. Artık yavaş yavaş uçtum mu? Kafamdaki uçmuş benim ya. Ayıp olmasın adamlara da. Bir de diyorlar bunu takmazsan burada tutuklarlar falan, hiç gerek yok. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bir saat sonra kapanacak turistlere. Çok acıktım. Biraz hem sokakları gezelim hem İsrail sokak yemeklerinden yiyelim. Sonra daha gezilecek, yapılacak çok şey var. Dostlar şimdi size 3 dinin yol ayrımını gösteriyorum. Hazır mısınız? Şimdi eğer ki ben bu yoldan geldim, buradan gelirseniz ağlama duvarına gidiyor. Eğer bu taraftan doğru giderseniz İsa'nın ilk çarmıha gerildiği kiliseye gidiyor. Bu taraftan giderseniz de Mescid-i Aksa'ya gidiyor. O nedenle Kudüs çok karışık bir yer aslında. O nedenle böyle her köşe başında polisler var. Hele bu kadar önemli bir kavşağın, yani ayrımın olduğu yerde silahlı polisler bekliyor. En küçük sorunda hemen müdahale edebilmek için her yer kameralarla dolu burada ve bilinmeyen de bir bu kadar da sivil polis olduğu söyleniyor. Çok küçük bir sorunda bir anda her yeri polis kaplıyor. Şimdi buraya kadar geldik. Bir şeyler yeme vakti. Oturdum. Her şey çok lezzetli gözüküyor. Pitamız var, falafellerimiz var. Bir sürü garnitürü var. Hepsini tatmak için can atıyorum. Burada genelde yani elle yeniyor yemekler. Yine çatal koymuşlar muhtemelen turist olduğu için, ama ben burada buralı gibi yemek istediğim için abi şöyle şamandıramızı yapıyoruz. İlk önce humusla ne yapacağım? Çok güzel. Her şey çok lezzetli. Sadece pahalı. Şu yemekleri hızlıca yiyeyim. Hemen sizi Kutsal Kabir Kilisesi'ne götüreceğim. İsa'nın çarmıha gerildiği yer. Ve en sonunda Mescid-i Aksa ile Kudüs'ü tamamlayacağız. To say about the life it's so bad, you know. Why it's so bad? Yes, Because okay. about the situation so bad. Yes, okay. You know what's happening about 2 days, 4 days, you know, bombing and But this okay, and shooting, and we are sad, you know. Yeah. We are sad, you No, know. no Like good. this so holy place? Because now we start Ramadan after 2 days, you know, it's be more difficult and more situation bad, and Wow. How was last Ramadan? it's so bad. So bad? It was big fighting in Damascus Gate. All the day, every day you have big fighting there. A lot of the kids, a lot of army, a lot of soldiers. Hop, Azali And with every night you have people try stone about the Jewish and shooting and gas and he tried to blame about bad waters and a lot of people he But was, here in this place, is it safe? you know, in Ramadan it's not safe because he be more situation bad. Oh. You know the Jewish people he know about Yeah. that, you know, because you have like 5,000 soldiers he like to come in Ramadan to stay in the old city only, you know, like security there. Where are you from? Turkey. Turkey? Yes. Oh, good, Turkey. What do you know about Turkey? It's good. We like Turkey. Buradan kilisenin üstüne, çatı katına doğru yola çıkıyoruz. Eski Kudüs'ün merkezinde bulunan Kutsal Kabir Kilisesi bugün Hristiyan dünyasının en kutsal yerlerinden biridir. Bu kilise Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği Golgota denilen yerin üzerine kuruludur. Dostlar, kilisenin girişinde
Gördüğünüz gibi insanlar bir taşa dokunuyorlar, eşyalarını sürüyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaşayım sizin için. Burası İsa peygamberin öldükten sonra yatırılıp yıkandığı, yağlandığı yer olarak söyleniyor. Burası kokulu bir taş. Buradaki din adamları her gün buraya bir esans koku gibi bir şey sürüyorlar. O nedenle insanlar da buradaki kokuyu kendi kıyafetlerine sürsün, işte tanıdıklarına, şifaya ihtiyacı olan insanlara iletmek için bunları sürüp ya evlerine ya da bu insanlara götürüyorlar. Hemen peşindeki resimde bunu tasvir ediliyor. Şöyle gördüğünüz İsa peygamber alındığı yer, şu an bu resimde gördüğünüz taş da buradaki taşımız. Sonra da burada kabrine götürüyorlar bu resimde. Şimdi birazdan onu da göreceğiz. Şimdi bu merdivenden yukarı doğru çıkacağız ve çarmıha girdiği yeri göreceğiz. Gördüğünüz yer İsa peygamberin çarmıha gerildiği yer. Altında da bir delik ve taş var. İnsanlar içeri giriyor. Dua edip kutsal olarak inandıkları taşa sokuyorlar ellerini. Şurada küçük bir delik var. Şuradan da görebilirsiniz. Şu taşa dokunmak için, yani buraya özel böyle bir camla kapatmışlar ama çok küçük de bir delik var. Oradan dokunabiliyorsunuz. Önemli olarak burası Hristiyanlar için hac yeri. O nedenle şimdi sizi götüreceğim yer Hz. İsa'nın kabiri olarak biliniyor. İnanışa göre deniyor ki Hz. İsa Cuma günü çarmıha geriliyor ve 2 gün sonra Pazar günü de Hz. İsa'nın bu gömüldüğü yerden dirildiği ve çıktığı söyleniyor. Yani burada aslında hala kemiklerinin olmadığı, zaten İsa'nın tekrardan dirildiği söyleniyor. Hristiyanlar da buraya gelip hac ibadetlerini yerine getiriyorlar. Evet arkadaşlar, Kutsal Kabir Kilisesi'nden çıktım. Şöyle bitmeden önce çok da ilginç bir bilgi vereyim. Burası Osmanlı zamanındayken dediğim gibi içeride birçok farklı Hristiyan inancı var. Ve kendi aralarında işte biri bir yerini temizlemek istiyor, biri farklı bir yerini temizlemek istiyor ve kendi aralarında kavga ediyormuş. O nedenle buraya bu kilisenin anahtarını 2 tane Müslüman aileye vermişler Osmanlı zamanında ve hala o 2 Müslüman aileden bir tanesi kapıyı sabahın 4'ünde açıyor, diğeri de akşam 9'da kapatıyor. O nedenle bu kilisenin kapılarını açma ve kapama etkisi hala iki Müslüman ailenin elinde. Kudüs'ün içinde çok böyle küçük daracık sokaklar var ya, bana hep şey hissi veriyor burası. Sanki böyle eski Kudüs'ün olduğu yer, şu an çok da büyük bir yer. Sanki tüm şehir büyük bir kapalı çarşıymış hissi uyandırıyor bana. Her yerde böyle küçücük daracık sokaklar, sokak yemekleri, işte takı alabileceğiniz, kıyafet alabileceğiniz yerler var. O nedenle benim çok hoşuma gitti. I'm from Turkey. Is it, how do you say, nargile? Nargile. Bakın şöyle içiyorlar. And coffee or tea? Coffee. Oh. Here people mostly drink coffee or tea? Coffee. What coffee? This is Turkish coffee. Turkish coffee. Türk kahvesi içiyorlar dedi burada. Arkadaşlar şöyle bir tatlıcıya geldik. Selamünaleyküm. I want to try, but how much for one? 5 shekel. One is 5 shekel. Okay. Şöyle bir tanesinin arkadaşlar tadına bakalım. Bizim baklavadan biraz daha farklı görüntüsü var. Turkey. Turkey? Yes. Mama Turkey. Your mom is Turkey. Ah, yeah. From Urfa. Urfa. Really?
Oh, so you know, do you do this? Yes, Urfalıymış this is abi from adam. Turkey, baklava Turkey. Yes. Yeah. Istanbul? İzmir. Istanbul. So you speak Turkish a little? No, Mama speak Turkey. Never, no. Mama speak Turkey. Oh. Yeah. Urfa. Yes. Okay. All right. Thank You're you. from Istanbul? İzmir. Izmir. Yes. Did you come to Turkey before? No, I have children go to Turkey. And you from Palestine or Israel? I'm from here. Here. Palestine. Palestine. Okay. Look, my eyes same like Turkish people. Yes. Baklavayı aldık. Yaratma yapıştı mı? Yapışmamıştır değil mi? Yapışmamıştır. Aynen. Ha, baklavamız şu, bizim baklavaya göre daha beyaz gözüküyor. Şimdi sormak istiyorum abi neden daha beyaz diye, ama ilk önce bir tadına bakayım da ona göre sorayım. This is white. Yeah. White is white. Yes. In Turkey it's more brown. Brown. This is white. I know brown. I know make it brown. I put it sugar in for this. He brown. If you put sugar it becomes brown. Brown. Yeah, sure. Okay. I don't put the sugar. You don't put sugar. Alright. Orada isimlerde de şekerli dedi onun için. I know that word. I hear in my shop. I am 60 here in my shop. 60 Yeah. year. Now I old 73. 73. Before I small, I come with my father 10 years. Then I am 10. Small boy 10. Now here 60 here in my shop. 60 year in the same place. Olay çıktı. 60 yıl ya aynı dükkanda. What happened? Aga bir olay oluyor da. Kanka bir anda bütün dükkanları kapatmaya başladılar baksanıza. Bakın çatır çatır kapatıyorlar. Ya kesin bir olaylar oluyor, ben size söyleyeyim şu an. Benim hızlıdan buradan çıkmam lazım. Hani kiliseye sağdan doğru çıktık ya, anlatmıştım ya. Şimdi sola doğru gideceğiz, yine aynı yerdeyim. Buradan da Mescid-i Aksa'ya doğru ilerleyeceğiz. Tam olarak bu dört yol ağzında yine polisler var. Bakın. Biz buradan kiliseye çıkmıştık. Buradan eğer devam ederseniz Ağlama Duvarı'na gidiyorsunuz. Ve buradan da devam ederseniz Mescid-i Aksa'ya gidiyorsunuz. Your name? Arda. Kul Allahu ahad Arda. Allah'a semet lem millet ve lem millet ve lem yekillek fenat. Abi çok şey var. Güvenlik önlemleri var. Ve buraya 3'ten sonra sadece Müslümanların girmesine izin var. 3'ten önce de Müslüman olmayanlar içeri girebiliyor, fakat kubbenin içine giremiyorlar. Zaten detaylı olarak anlatacağım size. No? Turkey. Turkey. I mean, I can't. Okay, kapatıyorum, içeride açacağım. Dostlar şimdi kamera var diye içeri giremedim. Kamerayı bırakmam lazım girmek için. Bazen izin veriyorlar, bazen izin vermiyorlar. Bakalım bir çaresine bakacağız abi. Ya telefonla çekmeye devam edeceğim. Ya da yarın kamerasız geleceğim bir şekilde. Ama gireceğim içeri, size göstereceğim. Arkadaşlar Mescid-i Aksa'ya girebildim. Dün almadılar beni, çantam falan biraz şey oldu. Sonra bırakacaktım, geç oldu derken dedim yarın geleyim devam ederim. Burayı biraz da detaylı çekmek istiyorum çünkü. O nedenle tekrardan geri geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş birlikte gezelim. Öncelikle burayla ilgili bilinen birkaç bazen yanlış bilgi olabiliyor. Onu bir tazeleyelim. Şimdi bu olduğumuz yer arkadaşlar Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa 144 dönüm alana verilen isim. Genel olarak bazen Kubbetüs Sahra ile karıştırabiliyorlar. Gördüğünüz yapı Kubbetüs Sahra. Ne demek arkadaşlar Kubbetüs Sahra? Kaya kubbesi, Sahra kaya, kaya kubbesi demek. O nedenle
Onu bir bilgilendirmek istedim. Kubbetüs Sahra'nın 80 kilo altın kubbe var arkadaşlar, gördüğünüz şöyle şurası. Ve tüm bu işlemeler Osmanlı döneminde, Kanuni döneminde yapılmış. Şimdi şöyle birazcık daha ileri doğru gidelim arkadaşlar. Orada Aksa Camii var. Ömer Mescidi de deniyor. Burası için şöyle bir bilgi var. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettikten sonra ilk olarak mescidi kurduğu yer olarak biliniyor. Aslında hem Müslümanlar için hem 3 din için de burası kutsal sayılan bir yer. Şöyle dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. 8 tane kemer var. Şöyle. Hem Osmanlı zamanında hem Memlükler zamanında yapılmış bu kemerler. Aksa Camii. Kubbetü Sahra'nın içinde Mualla Kayası var. Oraya göreceğiz. Birazdan içeri gideceğiz. Orası da Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği yer olarak biliniyor. Ve daha şöyle de biliniyor. Hz. Muhammed burada tüm peygamberlere bu taşın altında namaz kıldırdığı söyleniyor. Şimdi içeri doğru gidip size içeriği de göstermek istiyorum. Selamünaleyküm. من وين انت؟ Say again please. مسلم؟ Yes, Turkey. اه بس Arkadaşlar Mualla Kayası söylenene göre havada durduğu söyleniyor. Onu da böyle gösteriyorlar, bu kayayı. İçeride namaz kılıyorlar şu an ama şeyi göstereceğim. Burası Hz. Muhammed'in bütün peygamberlerin namaz kıldırdığını söylendiği yer. السلام عليكم. وين حضرتك يا اخي؟ Again please. Where are you from? Turkey. You're Muslim? Yeah. Şöyle içerisinde. Genel olarak şimdi şöyle bir durum var, onu da söylemek istiyorum. Buranın içindeki korumalar Filistinli Müslümanlar. Fakat kapıya buraya girene kadar 2 defa İsrail polisini geçmeniz gerekiyor. Ve genel olarak şu an burada her gün bir sorun oluyor. Kavga çıkıyor, işte İsraillilerle Filistinler arasında sorunlar oluyor. O nedenle karışık yani zaten Filistin'in ve İsrail sorunlarından dolayı buralar çok da, nasıl diyeyim size, biraz tehlikeli diyebilirim. Biraz buraları şöyle bir yürüyeceğiz. Ondan sonra olay oluyor abi orada. Hayda. Bak daha yeni size söyledim ve olay oluyor. Bak şimdi. Göstereyim. Eğer çekmeme izin verirlerse göstereceğim. Arada olaylar oluyor abi, çok fena. Bakalım da. Hayda. Kavga çıkıyor abi. Kanka burası karıştı ya.
Çok karıştı içerisi ya. Evet arkadaşlar, tabii güzel görüntüler değil bunlar. Ya bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim artık. Benim tek istediğim abi dünya barışı olsun yani. Bu kadar kavgaya, bu kadar gürültüye böyle bir yerde ne gerek var, onu da bir şey söyleyemiyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Size Kudüs'teki hem Yahudilerin ibadet ettiği yeri, hem Hristiyanların İsa'nın çarmıha gerildiği yeri, hem de Kubbetü Sahra ve Mescid-i Aksa'yı göstermek istedim. Hoş durumlarla karşılaşmadık ara ara ama böyle işlerinde bu olayın gerçeği. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan takip ederseniz daha güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Arda Paz olarak şurada bıraktım. Çünkü videolar 2-3 hafta önceden geliyor. Instagram'da aynı gün görebilirsiniz. İyi seyirler diyeyim.